Balkanlara konuk olacağız. Sırbistan ordusu düşük nüfus ve Yugoslavya mirası sebebiyle elindekileri geliştirmeyi önceliklendiriyor. Bunun yanı sıra zırhlı personel taşıyıcılar, füzeler ve İHA üretimleriyle hem ekipman yelpazesini genişletiyor hem de ihracat kaleminde yükseliş oluşturuyor. NATO ve Rusya ile ayrı ayrı askeri tatbikatlar yürütüyor. Ayrıca Asya'nın yükselen gücü Çin'le dirsek temasını sürdürüyor. Sırbistan'ın askeri projelerini, ordu yapısını, işbirliklerini ve Srebrenica soykırımını konuşacağız. Balkanların heyecan verici hikayesini incelemeden önce minik bir ricamız var. Ülkelerin askeri kapasitesini sizlere aktarmak bizim için çok kıymetli. GZT'ye abone olarak veya katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Sırbistan'ı değerlendireceğiz. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlıyoruz. Ordunun yapısıyla başlayalım. 2011 yılına kadar erkekler için zorunlu askerlik uygulanıyordu ancak kaldırıldı. 2024'te özellikle Balkanlarda artan jeopolitik gerilimlerin sebebiyle zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi tartışıldı. Genelkurmay Başkanlığı Devlet Başkanı Aleksandar Vučić'e rapor sundu. Buna göre 4 aylık bir hizmet süresi öngörülüyor. Öncesinde erkekler için 6 ile 9 ay arasında değişen bir zaman aralığını kapsıyordu. Kadınlar için zorunluluk yok. Gönüllülük esasına göre orduya katılabilirler. Subay, astsubay ve sözleşmeli personel olarak görev yapabilirler. Ordunun başkomutanı devlet başkanlığı makamında olan Aleksandar Vučić'tir. Sadece 2 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri ile hava gücü ve hava savunma kuvvetleridir. Deniz kuvvetleri bulunmuyor. Çünkü ülkenin denize kıyısı yok. Bütçesinin gayri safi yurt içi hasılasına göre olan durumunu değerlendirelim. 2020-2024 arasını ele alacağız. 2020 yılında %2, 2021 ve 2022'de %2.2, 2023'te %2.4 ve 2024'te %2.5'lik pay ayrılmış. 5 yıl içinde 0.5 puanlık artış görüyoruz. Bunu ilgili yıllarda Balkanlarda yaşanan gerginliklerle Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerinde ortaya çıkardığı tehdit algısından olduğunu düşünüyorum. Şimdi asker sayısına bakalım. Yaklaşık olarak 25.000 personele sahip. Bunların 15.000'inin kara kuvvetlerinde, 5.000'inin hava kuvvetlerinde, kalan 5.000'inin ise iç güvenlik birimlerinde olduğu tahmin ediliyor. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ordu içinde 63. sırada. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçiyoruz. Eski Yugoslavya döneminden kalan çok sayıda araç var. Hem eski halleriyle hem de modernize edilerek kullanılıyorlar. Tüm detaylarını ele alacağız. İlk ana muharebe tankı olarak M84'ler bulunuyor. 232 adet yer alıyor. Yugoslavya döneminden kaldı. Seri bir şekilde modernize ediliyor. Diğer tanksa Rusya'dan alınan T-72B1 MS modeller. 30 adet kullanımda. Bazıları modernize edildi. Elden geçirilen versiyonlarına termal optik sensörler ve modern elektronik altyapı kuruldu. Piyade savaş aracı olarak Yugoslavya'dan kalan BVP M80'ler tercih ediliyor. 323 adet. Ancak ilk etapta 26 tanesi modernize edildi. Kalanları için de çalışmalar sürüyor. Zırhlı personel taşıyıcılara geçiyoruz. Burada hem Sırp üretimi hem de Rus üretimi araç modelleri var. Öncelikle Lazar 3'lerden bahsedelim. Sırbistan tarafından geliştirildi. Adet sayısı gizli tutuluyor. Ancak 80 adet yeni aracın ekleneceğini biliyoruz. Buradan da sayının 80'den fazla olduğunu anlayabiliriz. Sırbistan ve Türkmenistan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Diğer araç ise Rusya'dan satın alındı. BTR-80A modeller tercih ediliyor. Toplam 108 adet yer alıyor. BRDM-2 model araçlar hafif zırhlı olarak öncü gözlem görevlerinde tercih ediliyor. 46 adet temel versiyonu mekanize taburlara paylaştırıldı. 30 parça modernize edilmiş versiyonsa zırhlı keşif taburluğunun kullanımında. Araçlar Rusya'dan satın alındı. BOV-KİV tipi araçlarsa Sırbistan'ın kendi kapasitesiyle geliştirdiklerinden. Toplam 20 adet yer alıyor. Yeni siparişlerle sayısı artırılacak. MTLB-U model araçlar da Sovyetler Birliği döneminden kaldı. 32 parça olarak bulunuyor. 8'er adet olmak üzere 4 zırhlı Tugay'a paylaştırıldı. Sovyetlerden kalan araçlar Yugoslavya'nın Sovyetlerden aldığı ancak dağıldıktan sonra bünyesinden çıkan ülkelerin envanterlerindeki araçlardır. Mayınlara ve pusuya dayanıklı zırhlı araç olarak Sırbistan'ın kendi kapasitesiyle geliştirdiği 2 farklı model var. Bunlar MRAP-M20 ile BOV-M16 Miloš. Zırhlı araç olarak da BOV-OT-M21 ve BOV-VP-M86'lar tercih ediliyor. Son 2 araç ise Amerika'dan satın alındı. Humvee ve Bearcat G3'ler envanterde. İlk araçtan 156 adet, ikincisindense 5 adet bulunuyor. Tank imhasında da kullanılan zırhlı araçlardansa bir model var sadece. O da Yugoslavya günlerinden kalan BOV-1 model araçlar. Toplam 48 adet envanterde. Sırp üretimi olan insansız kara aracı da
kullanılıyor. Mali Miloş model araçtan 15 adet yer alıyor. Ek 20 siparişte 2025 bitmeden envantere eklenecek. Kundağ motorlu topçu ünitelerine geçiyoruz. İlk ürün Nora B-52'ler. Sırbistan'ın kendi kapasitesiyle üretiliyor. 18 adet kullanımda, 8 adet de yeni sipariş verildi. 2025 bitmeden teslimatlar tamamlanacak. Diğer araçsa Sovyetler Birliği günlerinden kalan 2S1 Gvozdika sistemleri. 72 adet kullanılıyor. 36 tanesi modernize edildi. 18 tanesi ise 2026'nın sonuna kadar modernize edilecek. Çekilebilen topçularda ise tamamen eski ekipmanlar muhafaza edildi. Nora M84 sistemi Yugoslavya'dan kalma. 36 adet bulunuyor. M46'lar ise Sovyetler Birliği günlerinden beridir envanterde. 18 parça kullanılıyor. D30J modeller de yer alıyor. Adet sayısı ise 78. Son olarak ZIS-3 toplar da Sovyetler Birliği'nden kalan top sistemleridir. Bunlardan 18 parça bulunuyor. Roket atar sistemlerine geçelim. Yugoslavya'dan kalan M87 Orkan modeller bulunuyor. Toplam 4 adet. Sırbistan'ın kendi üretimi olan M18 Oganjlar ise bu yıl bitmeden envantere alınacak. 2018'de geliştirildi. Yugoslavya günlerinden beridir kullanımı süren M77 Oganjlardan 60 adet bulunuyor. 25 tanesi de modernize edildi. M94 Plements S model sistemler de Yugoslavya'dan kaldı. 18 adet yer alıyor. Anti-tank füzelerini ele alalım. İlk olarak Sırbistan üretimi olan Alas füzeleri tercih ediliyor. M18 Oganjlardan da ateşlenebiliyor. Rusya'dan satın alınan 9 M133 Kornetler de BOV M16 Miloş sistemlerinden ateşleniyor. Ek olarak 9 M119 refleks mühimmatı da kullanılıyor. Ayrıca 9 M120 Ataka füzeleri de ateşleniyor. Polk rampasından atılabilen 9K111 Fagot füzeleri de bulunuyor. Bunlar Sovyetler Birliği günlerinden kaldı. Son mühimmat olaraksa 9K1 Malyutkalar envanterde. 2014-2016 arası modernize edildi. Bu füze de Sovyetlerden günümüze geldi. Taşınabilir ve karadan havaya ateşlenebilen sistemler olarak M90 Stiljenler de tercih ediliyor. Ayrıca Yugoslavya'dan kalan M80 Zolja ve M79 Osalar da bulunuyor. Hava gücü ve hava savunma kuvvetlerinin kullandığı araçlardan bahsedeceğiz. Sırbistan'da ulusal hava sahasının kontrolüne özel bir önem veriliyor. Çünkü 1941'de Nazilerin Belgrad'ı bombalaması ve 1999 Kosova Savaşı sırasında NATO'nun müdahalesi Sırbistan'ın hava gücüne önem vermesini sağladı. Taarruz uçaklarıyla başlayalım. İlk olarak Rusya'dan satın alınan MiG-29'lar kullanılıyor. 14 adet envanterde. Bunların 3 tanesi Sırp savaş pilotlarının eğitiminde yer alıyor. Yugoslavya'dan kalan J-22 uçakları da görevlendiriliyor. Güncel adet sayısı ise 17'dir. Fransız şirket Dassault'un ürettiği Rafale uçaklarından 12 adet sipariş edildi. Anlaşma yaklaşık olarak 3 milyar euro tutarında. Nakliye uçaklarına yönelik 3 ayrı model görevlendiriliyor. İspanya'dan satın alınan Airbus C295 uçakları ağır nakliye görevlerinde yer alıyor. Güncel olarak 2 adet mevcut. Sovyetler Birliği'nden satın alınan Antonov An-26 ve Antonov An-2'ler de tercih ediliyor. Toplam 2 adet kullanımda. Helikopterlere geçiyoruz. Tamamen dış alım söz konusu. Rusya'dan satın alınan Mi-24 model helikopterler taarruz görevlerinde bulunuyor. Genel maksatlı helikopterlerde de 2 ayrı model tercih ediliyor. Rusya'dan gelen Mi-17'ler ve Fransa'dan satın alınan Airbus H-145 helikopterler görevli. 11 adet Mi-17, 16 adet H-145'ler bulunuyor. Eğitim uçakları konusunda Balkan esintileri görülüyor. İlk olarak eğitim jeti görevlerinde Yugoslavya'dan kalan Soko G4'ler yer alıyor. 16 adet görevlendirildi. Diğer uçaksa Sırbistan'ın kendi üretimi olan Utvalasta 95 modeller. 14 adet bulunuyor. İnsansız hava araçları konusunda yelpaze daha geniş. Çin üretimi CASC Rainbow İHA'lar ülkenin hava sahasını koruyor. Ayrıca Sırbistan'ın kendi kapasitesiyle üretip geliştirdiği Utva Pegaz model İHA'lar da tercih ediliyor. Güncel olarak 12 adet kullanımda. Son İHA İsrail'den satın alındı. 10 adet AD Orbiter model bulunuyor. Hava savunma sistemlerine geçiyoruz. Çin'den HQ-22 ve HQ-17'ler kullanılıyor. Orta menzilli sistemlerde Rusya dominasyonu var. Güncel olarak Pantsir sistemi de görevlendiriliyor. 1 adet batarya konuşlandırıldı. 2 adet yeni batarya ise sipariş edildi. Sovyetler Birliği'nden kalan S-125 Neva bataryalarından da 8 adet envanterde. 2K-12 KUB model hava savunma bataryası ile ekipmanları noktalıyoruz. Bunlardan 12 adet bulunuyor. Sırbistan'ın geliştirdiği askeri projeleri ele alacağız. Diğer devletlerle olan temaslara da değineceğiz. Savunma sanayisini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için çeşitli askeri projeler yürütüyor. Yerli üretim ve modernizasyon projeleri Yugo Import SDPR ve Askeri Teknik Enstitüsü öncülüğünde devam ediyor. Yugoslavya'dan kalan M84 tanklarının ateş kontrol sistemleri, zırh koruması ve elektronik donanımları güncelleniyor. Bu projeyle orduyu NATO standartlarına yaklaştırmak istiyor. Mekanize piyade birliklerinin bel kemiği olan BVP M80 araçları, balistik koruma
toparlama ve ateş gücü artışı için modernize edildi. İlk çıktı ürün 2019'da tanıtıldı. Miloş araçlarının da insansız versiyonları geliştirildi. Keşif, terörle mücadele ve devriyelerde kullanılıyor. Nora B-52 model obüsler ilgili ülkelerin güvenlik algılarına göre yeniden organize edildi. Kenya ve Bangladeş'e satıldı. Düşük irtifadaki tehditlere yönelik olarak Pasars hava savunma sistemleri de geliştirildi. Galep G4 uçaklarının modernizasyonu veya yeni uçak alımları da planlanıyor. Ayrıca Çin'in Hebei eyaletinde iki ülke ortaklaşa askeri tatbikat planladı. 19-28 Temmuz arasında tatbikat tamamlandı. 2022 ve 2025 yıllarında Çin'den HQ-22 orta uzun menzilli hava savunma sistemlerini de satın aldı. Ayrıca bunların orduya entegrasyonu için Çinlilerle ortaklık kuruldu. Radarların kalibrasyonu, operatör eğitimi ve mevcut hava savunma sistemleriyle uyum koordine ediliyor. Bataynika askeri havalimanına konuşlandırıldı ve NATO üyesi komşulara karşı caydırıcılık amaçlandı. Kısa menzilli HQ-17AE hava savunma sistemlerini de aldı. CH-92A silahlı insansız hava araçları da temin edildi. Ayrıca yerli İHA geliştirilmesi için de temaslar devam ediyor. 2017'de Rusya'dan hibe olarak aldığı 6 adet ikinci el MiG-29 savaş uçağının modernizasyonunu Rus uzmanlarla ortaklaşa sürdürüyor. Pantsir sistemlerinin uyumlandırılması içinse Rusya'nın askeri uzmanlarıyla faaliyet yürütülüyor. 2024'te Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarının bakımını yapacak teknisyenler ve pilotlar Fransa tarafından eğitiliyor. Böylece eskiyen MiG-29 filosunun yenilenmesi hedefleniyor. Teslimatlar 2028 bitene kadar tamamlanacak. Ayrıca Fransa'dan Mistral hava savunma füzeleri de alındı. Pasar sistemine entegrasyonu için ekipler Fransa ile ortaklaşa eğitimden geçiyor. Airbus H-145M helikopterleri için de ilgili personellerin eğitiminde Avrupa'dan destek alınıyor. Sırbistan'ın askeri ve sınır problemlerine geçiyoruz. Balkanların kozmopolit jeopolitik yapısı ve tarihsel geçmişinden kaynaklanan sorunlar söz konusu. Kosova sorunu bölgedeki en ciddi meselelerden biri. Bu sebepten ötürü Sırbistan'ın hem iç hem dış politikasını şekillendiriyor. Bosna Hersek'te yaşayan Sırp nüfus, NATO üyesi komşular ve Batı Rusya arasındaki denge politikası ülkenin makro stratejisini oluşturuyor. Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu karar Sırbistan, Rusya ve Çin tarafından tanınmıyor. Ek olarak Kosova'nın kuzeyinde kalan ve Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mitrovica bölgesinde sık sık lokal gerilimler yaşanabiliyor. 2022 ve 2023'te araç plakaları ve kimlik belgeleriyle ilgili anlaşmazlıklar Sırp nüfus için de protestolara sebep oldu. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için GZT Balkan editörü Kayhan Gül'le görüştüm. Yani Sırbistan'ın zaten Kosova ile ilgili ciddi bir tarihi miti var. Yani 1389 yılındaki Kosova Savaşı'na dayanan yani o bölgenin hem dini hem de etnik anlamda kendisine ait olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bu nedenle sık sık iki ülke arasında kriz yaşanıyor. 2023'te Kosova tarafından Sırp belediye başkanlarının istifasıyla sonuçlanan politikalar ve yerlerin Arnavut isimlerin seçilmesi protestoların dozunu yükseltti. Mesela 2022 yılında hani bu kimlik meselesi, araç plaka meselesi ciddi bir soruna neden olmuştu. Hatta işte Sırpların yoğun yaşadığı bazı bölgelerde özellikle kuzey tarafta ciddi çatışmalar da meydana gelmişti o dönemde. Çünkü o dönemde Kosova devleti bir yasa çıkarttı. Dedi ki bundan sonra yani Kosova içindeki Sırplar da Kosova kimliklerini taşımak zorunda. Araçlarının Kosova plakası olması gerekiyor. Bundan sonra Sırbistan'la ilgili bir şey olmayacak. Bunlar cezalandırılacaktır dedi. Dolayısıyla bu da Sırpların tepkisine neden oldu o dönemde Kosova içindeki Sırpların. Eski Başbakan Anna Brnabić yeni belediye başkanlarını gaspçı olarak nitelendirdi. Bunun üstüne Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić orduyu teyakkuz durumuna geçirdi ve Kosova sınırına yığınak yaptı. Sorunun çözülebilmesi için NATO'nun Kosova görev gücüne ait askerler bölgeye konuşlanmak zorunda kaldı. Hatta sıcak temasta yaşandı. 29 Mayıs 2023'te 30 NATO askeri yaralandı. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Sırbistan yönetimi Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetti. Srebrenica soykırımından bahsederek videonun sonuna geleceğiz. 1992-1995 yılları arasında süren Bosna Savaşı sırasında Ratko Mladić'in komutasındaki ordu tarafından Srebrenica'da yaklaşık 9.000 Boşnak Müslüman katledildi. Olay Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da soykırım olarak tanımlandı. Hadise Bosnalı Sırpların oluşturduğu VRS ordusu tarafından gerçekleştirildi. Potočari'deki eski akü fabrikası infazların gerçekleştirildiği noktalardan birisiydi. Akrepler adı verilen paramiliter bir birlikte katıldı. Bu dönemde başkent Saraybosna'nın doğusunda bulunan Trnova'da 6 genç öldürüldü. 1995'te Trnova'daki katliam görüntüleri infiale sebep oldu. Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević'in liderliğindeki rejim, Büyük Sırbistan ideolojisi doğrultusunda Bosnalı Sırpları destekledi. Örneğin Sırp Cumhuriyeti ordusunun kullandığı ağır silahların bir kısmı Sırbistan'dan temin edilmişti. O dönem Slobodan Milošević rejimi
Her ne kadar tırnak içerisinde söylüyorum, ya Bosna Hersek içindeki Sırp ordusunun komutanları olsalar da bunların Belgrad'dan talimatlar aldığını, Belgrad yönetimiyle, o dönemin Belgrad'daki işte Genelkurmay Başkanlığı'nın yetkilileriyle görüşmeler yaptığını zaten belgelerde de bunlar var. Zaten bu nedenle işte o dönem Sırbistan Devlet Başkanı olan Slobodan Milošević Lahey'de yargılandı. Slobodan Milošević Srebrenica soykırımıyla suçlandı. Ancak yargılanması tamamlanmadan 2006'da hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı Ratko Mladić gibi savaş suçlularının mahkemeye teslimi konusunda işbirliği yapmadığı için Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi. Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija İzzetbegović oldu. İzzetbegović, Yugoslavya günlerinden itibaren Bosnalı Müslümanların hakkını gözeten bir liderdi. 2013'te eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolić Srebrenica için özür diledi. Ancak soykırım tabirini kullanmadı. Bölgede soykırımdan önce Boşnak Müslümanlar ağırlıklı olarak yaşarken güncel durumda Sırp nüfus çoğunluğa geçti. Her yıl 11 Temmuz'da Potočari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenlerinde kimlik tespiti yapılan naaşlar halen defnediliyor. Srebrenica sadece bir kasabanın trajedisi değil, insanlığın vicdanına bırakılmış bir yara olarak tazeliğini koruyor. Soykırımda tarafların rolü tartışmalı ama Boşnakların acısı tartışmasız. Peki adalet tam anlamıyla yerini buldu mu sorusuyla bu bölümü noktalıyoruz. Editör yorumuyla tamamlayalım. Balkanların kilit ülkesi Sırbistan hem geçmişin mirasını taşıyor hem de geleceğin savaş teknolojilerine yatırım yapıyor. Askeri tarafsızlık politikası gereği hem NATO ile hem Rusya ile askeri tatbikatlar düzenliyor. Savunma sanayindeki gelişmeler sebebiyle ihracat kaleminde yükseliş görülüyor. Ayrıca kendi ürettiği araçların kullanımıyla gelecekte yedek parça ve ürün tedarik edilmemesi gibi sorunlarla uğraşmak istemiyor. Türkiye ile büyük askeri araç alışverişi yapmıyor. Kosova'daki sorunlarsa sıcaklığını koruyor. Peki gelecekte Sırbistan'ı neler bekliyor sorusuyla noktalayalım. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Balkanlara konuk olacağız. Sırbistan ordusu düşük nüfus ve Yugoslavya mirası sebebiyle elindekileri geliştirmeyi önceliklendiriyor. Bunun yanı sıra zırhlı personel taşıyıcılar, füzeler ve İHA üretimleriyle hem ekipman yelpazesini genişletiyor hem de ihracat kaleminde yükseliş oluşturuyor.